Sevgili dostlar merhaba. Rusya Ukrayna Savaşı'na büyük ümitlerle başlamıştı ama aynı zamanda çok büyük bir hayal kırıklığıyla da başladı. Hem çok büyük bir ümitle başladı ama kısa sürede bu ümitler, zafer beklentisi hayal kırıklığına dönüştü. Putin'in savaş öncesi yaptığı bütün varsayımların tamamı yanlış çıktı. Ordusunun kağıttan bir kaplan olduğunu anladı Putin. Birkaç hafta içerisinde Kiev'e ulaşmayı, Ukrayna'nın tamamını işgal etmeyi uman Rus ordusu dünyanın gözü önünde kelimenin tek anlamıyla rezil oldu. Rus tanklarının soba borusundan hallice olduğu anlaşıldı. Çok zayıf oldukları görüldü. Rusya Ukrayna'ya binlerce tank ve yüz binlerce askerle girerken adeta işgalci Moğol orduları gibiydi. Ancak kısa bir süre sonra bu Moğol ordusu yerini boynu bükülmüş, ümitleri kırılmış, ezik bir orduya bıraktı. Lojistik hizmetleri berbattı bu ordunun. Koordinasyon yoktu. Depolardaki kurşunları cephedeki askere dağıtmaktan bile acizdiler. Rusya hezimetin hemen ardından kısa sürede toparlandı ve gerçekleri kabul etti. Bu çok önemlidir. Aslında Putin eski bir istihbaratçı olduğu için ordudaki sorunların büyük oranda farkındaydı. Rus ordusu Sovyetlerden kalma, hantal, verimsiz, yolsuzluğun çok yoğun olduğu, sonuç alma odaklı olmayan devasa bir yapı. İşe yaramaz devasa bir yapı. Orduyu reforme etmek için Putin pek çok çalışmanın, reform programının talimatını bizzat kendisi verdi. Orduda sorun olduğunu biliyordu Putin. Birçok reform denemeleri yapıldı ama görünen o ki savaş yaşayıncaya kadar bunları öğrenmesi ve kendisini değiştirmesi Rus ordusunun mümkün olmadı. Orduların da bir ruhu vardır. Daha doğrusu bütün kurumların ruhu vardır ve yaşadıklarıyla kurumlar bunları daha iyi öğrenirler. Savaşın ilk 2 yılında Rusya yüz binlerce asker kaybetti. Kimi öldü, kimi yaralandı. Rusya ordusu bir veriye göre 500.000'dan fazla askerini cephede kaybetmiş oldu. Savaş dışına bu askerler çıktı. Rusya bu çapta bir savaşa henüz hazır değildi. Bu çok net. Taarruza kalkan Rus ordusunda kurşun sıkıntısı bile yaşandı. Bahmut ve civarında biliyorsunuz Prigojin'in bir sürü şikayetleri oldu. Bu şikayetlerin en temel nedeni buydu. Askere savaş diyorsun, askere en fazla 100 kurşun kullan, 50 kurşun kullan. Yani kurşunu bile karneye bağlıyorsun. Prigojin çıktı, bunların hepsini açıkladı biliyorsunuz. Gerçi hayatıyla ödedi bu açıklamalarını ama bu çok enteresandır. Bir ülkeyi işgal etmeye giden bir ordunun kurşun sıkıntısı çekmesi. Rusya bunları bile yaşadı. Putin bu anlattıklarımızın hepsinin farkındaydı. Belki bizden çok daha fazla farkındaydı ve bu eksiklikleri gidermek için ilk önce zamana ihtiyacı olduğunu tespit etti. Ve bu ihtiyaç duyduğu zaman içerisinde 2 ayaklı bir strateji izledi. Bu çok önemli. 2 yöntemle bu sıkışıklığı aştı ve Rusya'nın bu zorlu dönemden geçmesini sağladı. Bunlardan ilki sıkı savunmadır. Sıkı savunma politikası. Tahkimat konusunda Rusların usta bir millet olduğu aşikar. Yani bunu 1. Dünya Savaşı'nda da 2. Dünya Savaşı'nda da gördük. Rusya ellerindeki toprakları koruyabilmek için Ukrayna içerisinde 1. Dünya Savaşı'nda kullanılmış olan siper tekniklerini bile kullandı. Rus ordusu Ukrayna'nın içerisinde yüzlerce kilometrelik siper kazdı. Bu ilginç bir durum. Yani 2024 yılında, 2023 yılında Avrupa'nın ortasında siper kazıyorsunuz. Çanakkale Savaşı işte resimlerinden, fotoğraflarından görmüşsünüzdür. Ona benzer siperler kazdırdı. Hendekler kazdırdı. Tankların geçişini engellemek için. Çünkü Putin şunu biliyor. Ukrayna'ya tank verecek. Zırhlı araçlar verecek. Ama basit bir hendek o Amerika'nın meşhur Abrams tanklarını veya Almanların Leopardlarını durdurmak için yeterli. Tank çok hantal bir silah. 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda ömrünü büyük oranda doldurmuş bir silah. Hala çok faydalanabilirsiniz belki ama savaşın bel kemiği olamayacak bir silah. Bunu bildikleri için Ruslar hendeklerle, siperlerle, tankları durduracak başka araçlarla Ukrayna'nın Amerika ve Almanya'nın temin ettiği o zırhlı araçları kendisine karşı kullanmasını büyük oranda engelledi. Her yere tel örgüler çektirdi. Mayın tarlaları oluşturdu. Bu bir tuzakları kurdurdu. Şimdi diyeceksiniz ki izleyiciler olarak sizler, yahu diyeceksiniz ben izlediğim filmlerden bile bunları biliyorum. Ya bunları Ukraynalılar yapmadı mı? Yapmadılar. Yani büyük bir kısmını yapmadılar. Ruslar bu savunma hatlarını, tahkimat hatlarını kademeli olarak
çok başarılı bir şekilde oluşturdu. Dahası belli yerlere beton döktüler. Betonlarla tüneller oluşturdular, duvarlar oluşturdular. Yani oturdukları yere adeta kazık çaktılar. Kimsenin oradan kendilerini sökemeyeceği hale getirdiler. 2023 Haziran'da Ukraynalılar karşı taarruza başladığında bunun başarısız olacağını ben söyledim. Beni izleyenler biliyorlar. Ama ben de bir kehanette bulunmadım. Ukraynalıların kendileri de biliyordu bence. O karşı taarruza biraz da isteksiz gittiler. Avrupalıların, Amerikalıların zorlamasıyla o taarruzu yaptılar. Çünkü hazır değillerdi. Çünkü karşı tarafı söküp atacak ellerinde silah mevcut değildi. Buna rağmen yaptılar. Çok ağır bedeller ödediler. 2023 yazında Ukraynalılar çok az yeri geri alabildiler. Onları da zaten biliyorsunuz ellerinde tutamadılar. Savunmayla geçen bu süre boyunca Putin artık hurdaya çıkarılması gereken tankları, topları, depolarda ne varsa bunların hepsini savaş sahasına sürdü. Bunu anlamakta bazen zorlandı batılı uzmanlar. Yani dediler ki ya bu hurdaları niye çıkarıyor bunlar? Nitekim Sovyet döneminden kalma füzeleri bile kullandılar. Barutları artık eskimiş, atıyorsun. Füzeyi karşı tarafa, işte neyse topu karşı tarafa atıyorsun. %50, bazen %50'nin bile altında başarı oranları oldu. Yani füzeyi atıyorsun karşı tarafa, oraya düşmüyor, öbür tarafa düşüyor. Bunların hepsini Rusya kullandı. Buna mecburdu. Çünkü zamana oynuyordu Putin. İçeride bir şeyleri değiştirebilmesi için elinde ne varsa taş, toprak, kürek her şeyi karşı tarafa atması gerekiyordu. Ve Sovyet döneminden kalma silahlarda, mühimmatlarda kullanıldı. Ve bunlar Ukrayna tarafını oyaladı. Ya karşıya bir füze atıyorsun, isabet eder mi etmez mi bilmiyorsun ama Ukrayna bunu durdurmak için karşı önlem alıyor. Meşgul ediyorsun. Bir de bunun bazısı da tutuyor. Yarısı da isabetli oluyor. Sonuç itibariyle Rusya çok büyük gayretlerle Ukrayna'yı durdurmayı başardı. Belli bir yerde tuttu. İlk 2 yılda Rusya'nın imdadına İran yetişti. Bunu teslim etmek gerekir. Moskova da bunun farkındadır. İran tarafından temin edilen 15-20 bin dolar gibi böyle oldukça düşük maliyetli İHA'lar, dronlar, insansız hava araçları kamikaze tarzında kullanıldı ve Ukrayna tarafını bunlarla Rusya vurdu. Rusya'nın gönderdiği böyle ucuz İHA'lar karşı tarafın bunlara 1 milyon dolarlık, 500 bin dolarlık karşı füzelerle cevap vermesini gerektirdi. Rusya 50 tane füze gönderiyordu. Ukrayna bu 50 füzeyi durdurabilmek için bütün hava savunma sistemlerini, pek çok askerini bunlara karşı kullanıyordu ve çok büyük para harcıyordu. Yani karşınızda düşman size 200 bin dolarlık bir harcamayla saldırı yapıyor ama siz bunu durdurabilmek için 20 milyon 30 milyon dolar harcıyorsunuz. Bu sayede Ukrayna'nın füze depoları, diğer mühimmatları bitti. Ayrıca bu atılan kamikaze İHA'ların bir kısmı isabet kaydettiği için Ukrayna'nın stratejik kritik altyapısında da ciddi hasarlar meydana geldi. Rusya İran'a ne kadar teşekkür etse kanaatim odur ki azdır. Putin Rus ordusunun perişan durumu karşısında 2 yönteme başvurdu demiştik. Bunlardan birincisi sıkı savunma politikası oldu. İkinci politikası ise savaş ekonomisine geçiştir. Putin savaşın ilk 2 yılında savaş ekonomisine geçişe ağırlık verdi. Mevcut fabrikaların kapasiteleri ve çalışma süreleri artırıldı. 3 vardiya çalışmaya başladı fabrikalar. Tüm ekonomi savaşa göre yeniden ayarlandı. Putin Ukrayna'da savaş değil operasyon yaptıklarını söyledi biliyorsunuz. Biz orada savaş yapmıyoruz. Bir operasyon, küçük bir şey yapıyoruz demişti. Ama bunun tam tersini uygulamada gösterdi. Rusya ekonomisini sanki Rusya 1. Dünya Savaşı'ndaymış gibi, 2. Dünya Savaşı'ndaymış gibi yeniden dizayn etti. Dışarıda İran ve Kuzey Kore gibi alternatif kaynaklardan da ithalat yoluyla savaş ekonomisini besleyecek başka adımlar da atıldı. Önlemler işe yaradı. Ülkede işsizlik yok denecek bir düzeye indi. Hem ordunun askeri ihtiyacı hem de orduya silah yetiştirmekte, mühimmat yetiştirmekte zorlanan fabrikaların ihtiyacı nedeniyle Rusya'da hemen herkes bir iş sahibi oldu. Sivil ekonomide alınan yaralar savunma sanayi sayesinde kapatıldı. Biliyorsunuz Batı Rusya ambargolar uyguladı ve ekonomisini çökertmeyi hedefliyordu. Fakat Rus ekonomisi çökmedi. Tam aksine İngiliz ekonomisi durdu, Alman ekonomisinde bir gerileme oldu. Rus ekonomisi büyümeye devam etti. Putin bunu nasıl sağladı? Bir, savaş ekonomisiyle sağladı. İkincisi de
Batı'ya satamadığı petrolü, gazı ve diğer malzemeleri, ürünleri Çin gibi, Hindistan gibi, komşu ülkeler gibi alternatif pazarlara satarak bu sorunun üstesinden geldi. Putin kasasında her zaman bol miktarda dolar, altın, Çin para birimi olan yuanı buldu. Bu sayede içeride de dışarıda da savunma için gerekli ürünleri elde etmeyi başardı. Ve 2023 yılının sonbaharı gibi Rusya bunun semeresini, meyvelerini almaya başladı. Rus ordusunda bir mühimmat bolluğu başladı. Yani 2023 başı 2022 sonu o Bahmut çevresinde kurşun dahi bulamayan Rus ordusu bu sefer Ukrayna ordusuna 1'e 10 üstünlük sağlamaya başladı. Ukraynalılar bir tane top mermisi zor atıyor. Rus ordusu 10 tane top mermisi atabilecek lükse kavuştu. Günde 6.000 ile 10.000 arasında Rusya karşı tarafa top mermisi atar hale geldi. İkincisi top mermisi ne ki? FAB serisi bombaların üretimine başlayınca Ruslar, seri üretimine başlayınca FAB 3000'ler, 3500'ler, o zaman Rusya bir anda, bir seferde tonlarca ağırlıkta bombayı Ukrayna tarafına atma fırsatı buldu. Yani bir topla, bir İHA'yla 10 kiloyla 40 kilo, 50 kilo arası bomba atabilirken FAB bombaları sayesinde bir seferde 2 tonluk, 3 tonluk, 5 tonluk bombayı karşı tarafın siperlerine bırakabiliyorsunuz veya şehirlerine bırakabiliyorsunuz. Bu bahsettiğim bombalar neredeyse bir binayı yerle bir edecek kadar büyük bombalar. İşte bunlardan Rusya Avdiivka'da kullandı ve Ukrayna savunmasını paramparça etti. Bunlar 2023 sonbaharında adım adım geldi. 2024'te seri üretime geçilince Ukrayna'nın beli kırılmaya başladı. Savunma hatları kırılmaya başladı. Bunu durduramıyorsunuz. Çünkü bu FAB serisi bombalar uçaktan bırakılıyor. Sovyet döneminden kalma bombalar, yukarıdan aşağı süzülerek inen bombalar. İşte buna kanatçık taktılar. Buna GPRS gibi bazı yön bulucu parçalar eklediler. Güdümlü hale getirdiler. Ve Ukrayna hava sahasına girmeden uzaktan uçaktan bunu gönderiyorsunuz ve bunu durdurmak da mümkün değil. Yani füzeyle şununla bununla bu süzülen bombayı durdurmak da mümkün değil. Tek çaresi uçağı vuracaksın. Ama uçak da senin hava sahanda değil, geride, oldukça ileriden gönderiyor. İşte bunun gibi zorluklarla Ukrayna karşılaşmaya başladı. Ruslar karşılaştığı zorluktan bir şeyler öğrendiler, yeni bir şey ortaya çıkardılar. Ayrıca Rusya, Batı'nın uyguladığı yaptırımları Afrika, Çin, Hindistan ve biraz önce söylemiştim komşu ülkelerle aşmayı başardı. Şimdi bu bahsettiğimiz füzedir, şudur budur, uçaktır, bunlar için bazı parçalar lazım. Rusya iyi bir silah üreticisidir, füze üreticisidir ama bazı parçalarda Batı'ya bağımlıydı. Bunu nasıl aştı? Afrika ile iyi ilişkiler geliştirdi. Afrika'daki limanları, havaalanlarını kendine bağladı. Afrika üzerinden ve başka ülkeler üzerinden, paravan firmalar üzerinden Amerika'nın, Avrupa'nın parçalarını kullanıp Ukrayna'ya karşı bunları silaha çevirmeyi başardı Ruslar. Dediğim gibi Putin ilk 2,5 yılda devasa bir savaş sektörü kurdu ve ülkesini bir savaş makinesine, acımasız bir savaş makinesine çevirmeyi başardı. Ukrayna ise oradan buradan gelen yardımlarla yetindi. Yerli sanayiyi geliştirmekte çok geç kaldı, yetersiz kaldı. Bu nedenle de yardımların kesildiği veya azaldığı dönemlerde Ukrayna ordusu perişan oldu. Bunu hatalarının farkına varıyorlar ama ülkelerinde yetenekleri vardır. Ukrayna'nın kendi sanayisini bu şartlar altında kurma yeteneği var mı yok mu emin değiliz. Bazı küçük başarılar görüyoruz ama o kadar. Ama Rusya kısa sürede dev bir savaş makinesine dönmeyi öğrendi. Biraz önce söylediğim gibi Rusya ordusu cephede yaşadıklarından öğrenmesini biliyor. Yeniliyorlar ama yenilgiden ders almayı biliyorlar. Savaş en büyük öğretmendir, ders almayı bileni. İhtiyaçlarınızı daha ziyade savaşta öğrenirsiniz. Yeni gerçeklerle karşılaşırsınız. Kitaplarda öğrendiklerinizi uygulamayla karşılaştırıp aradaki farkları anlarsınız. İşte Rusya'nın bu FAB serisini geliştirmesi, İkinci Dünya Savaşı'nın o basit bombalarından bırakıyorsun, drop dedikleri bombalardan füzeye benzer güdümlü bir süzülen bomba yapmak bir şey öğrenmektir. Ruslar Ukraynalıları taklit de ettiler. Onların iyi yaptığı, kendilerinin yapamadığı şeyleri taklit de ettiler. Ukrayna cephesinde böyle bir becerinin o düzeyde olmadığını gördük. Neden bu düzeyde olmadığını bilemiyorum. Şimdi Ruslar
bahsettiğim o FAB serisi bombalarla Harkiv'e saldırıyorlar. Fena halde saldırıyorlar. Ukraynalılar da durdurmakta çok zorlanıyorlar. Rusya'nın zorlukları aşmasında kullandığı bir diğer yöntem de asker çeşitliliği sağlaması oldu. İlk 2 yılda Rusya'nın Ukrayna'dan daha iyi yaptığı belki de en önemli şey asker kaynaklarını çeşitlendirmektir. Ön cepheye hapishanelerden topladığı mahkumları gönderdi Moskova. Wagner gibi paralı asker şirketleri yoluyla çok bol miktarda paralı asker buldu. Hapishanelerden en az 150 bin asker toplandığı söyleniyor. Wagner şirketi bir seferde 50 bin paralı askerle savaşıyordu. Ayrıca Moskova, Orta Asya, Güney Asya, Afrika gibi farklı coğrafyalardan para kazanma ümidiyle gelen askerlerden de bol miktarda yararlandı. Bunu bir sektöre çevirdi. Ajanslar kurdu, acentalar açtı. Paravan şirketler yoluyla asker getirdi Ukrayna cephesine. Böylece ilk 2 yıl çok ağır kayıplar vermiş olsa da Rus yöneticilerin bunun için çok fazla üzülmesi gerekmedi. Bunları rahat rahat ön cepheye sürdüler. Neden? Çünkü ölen kişiler bir kere kendi çocukları değil. Ya acımasızca biliyorum ama savaşta böyle bir şey mi? Onu bilmiyorum. Ama acımasızca. İkincisi, cephedeki kayıplar böyle tabutlar halinde Rusya'nın Moskova'sına, St. Petersburg'una, önemli şehirlerine gelmediği için veya az geldiği için Rus toplumu savaşı daha az hissetti. Bu da bir başka faydasıdır. İkincisi, Moskova ordunun bel kemiği olan, çok kıymet verdiği askerlerini, birliklerini ön safa göndermiş olduğu, daha az kıymet verdiği askerler sayesinde korumuş oldu. Şu anda Rus ordusu dipdiri. Batılı uzmanlar analizler yapıyorlar. Diyorlar ki Rus ordusu savaştan önceki halinden daha iyi durumda. Toparladı. Bir ara çok kötüydü. Toparladı, yeniden kendine geldi. Bunu nasıl sağladı? Rusya işte ithal askerlerle, paralı askerlerle, hapishaneden topladığı mahkumlarla, ya böyle kreatif yöntemlerle bunu sağladı. Ukraynalılar bir ara şey diyorlardı. Ya biz savaşıyoruz, öldür öldür bitmiyor. Elimize aldık silah. Bir de bunlar böyle karşımıza zombi gibi geliyorlar. Gerçekten bazı yerlerde sonbaharda, kışın falan böyle Ukraynalılar siper alıyorlar, ateş ediyor, 50 asker öldürüyor, 50 tane daha geliyor. Dendi, bunlar acaba ilaç mı içiriliyor, uyuşturucu mu içiriliyor? Niye böyle geliyorlar? Bir de bunların komutanları, bu askerleri hiç mi düşünmüyor? Yani onlar öldükten sonra neyle savaşacaklar? İşte Ukrayna tarafında Rusya'yı bitirememe duygusundan dolayı böyle bir hortlak sendromu ortaya çıktı. Hortlak gibi geliyorlar. Ya ateş ediyorsun, öldüremiyorsun gibi bir durumla karşılaşıyorsun. İşte bunu da Rusya kreatif askere alma yöntemleri sayesinde başardı. Elbette Rusya'nın nüfusu Ukrayna'nın nüfusundan 3,5-4 misli büyük. Onun da avantajı var mı? Var. Ama sadece o değil. Yani bu noktada Moskova'nın Kiev'den daha kreatif olduğunu, daha üretken olduğunu teslim etmek gerekir. Ukrayna tarafına baktığımızda 20 bin kadar lejyoneri saymazsak daha çok kendi çocuklarıyla savaştılar. Ve bunun bedelini de çok ağır bir şekilde ödediler. Yani bazı askerler var, savaşın başından beri savaşıyor. Adam evine gidemiyor. Yani normalde dinlendirmen lazım askeri. Asker yorgun olduğu zaman daha çok hata yapar, daha kolay hayatını kaybeder. Ama Ukrayna bunu yapamıyor. Şimdi 100-150 bin kadar yeni askere alma ümitleri var. Fakat bunları nasıl eğiteceklerini bilmiyorlar. Çünkü askeri eğitecek askerleri bile yok. Hepsini cepheye sürmek zorunda kaldılar. Ukrayna çok zorlanıyor. Yani silah açığını, mühimmat açığını bir şekilde kapatırsın da asker açığını nasıl kapatacaksın? İşte bu konuda da Rusya'ya göre yeterince becerikli davranamadılar. Şimdi yeni bir cephe açılmış durumda. Şu anda Rus ordusu Ukrayna ile kıyaslandığında çok avantajlı durumda. Ukrayna yaklaşık 7 ay boyunca Amerika yardımlarından da yararlanamadı. Avrupa yardımları da Amerika'nın açığını dolduramadı. Cumhuriyetçilerin vetosu nedeniyle Ukrayna hem asker kaybetti hem de geçtiğimiz yaz ele geçirdiği, işgal edilmiş toprakları yeniden Rusya'ya kaptırmak durumunda kaldı. Üstelik bu süre zarfında Ruslar toparlandılar. Silah depolarını, mühimmat depolarını doldurdular. Silahlarını çeşitlendirdiler. Bazı süpersonik, hipersonik füzeler var. Bunların mesela üretimini artırmaya başladılar. Henüz sayı oldukça sınırlı ama Ruslar bu üretimi mesela 5-10 misline katlarlarsa
Ukrayna'nın buna karşılık vermesi gerçekten çok zor olur. Ruslar aylardır Ukrayna cephelerini vuruyorlar. Şehirlerini, altyapılarını vuruyorlar. Ukrayna çok yoruldu. Doğu cephesinde Rus ilerlemesi hala durdurulabilmiş değil. İlerliyorlar. Yavaş ilerliyorlar ama istikrarlı ilerliyorlar. 10 Mayıs'ta geçtiğimiz hafta, yani yaklaşık ne oldu? 10 gün kadar önce Rusya Harkiv'e saldırdı. Harkiv saldırısı tam bir şok saldırıydı. Kuzeyden saldıran Ruslar bir cephe daha açtılar. Yani doğudaydı bütün yoğunluk, şimdi kuzeyden de bir cephe açtılar. Ruslar Ukraynalıları gafil avladılar. Ukraynalılar yolsuzluk nedeniyle, beceriksizlik nedeniyle kuzey sınırlarına, kuzeyden güneye doğru tahkimat yapmamışlar. Veya böyle göstermelik bir şeyler yapmışlar. Parayı almış firmalar yapmamış. Birçok şey yapmış. Ruslar elini kolunu sallayarak adeta istila ettiler. Onlarca köy, yerleşim yeri Rusya'nın denetimine geçti. Harkiv'in eteklerine kadar geldiler. Ve işin korkutucu tarafı Rusya'nın Harkiv'in hemen komşusu olan Sumi'den de bir cephe açacağı söyleniyor. Yani ikinci cepheye bir de üçüncü cephe açacağı söyleniyor. Batılı istihbarat örgütleri, araştırma merkezleri diyor ki Rusya Sumi ve Harkiv için, kuzey cephesi için 510 bin ilave asker daha topladı. 510 bin. Şimdi bunlarla saldıracaklar. Ve Harkiv'in hemen karşısında şu anda 35 bin 55 bin arası Rus askeri olduğu sanılıyor. Ve asker sayısının arttığı söyleniyor. Amerikalıların verdiği bilgi Rusya Harkiv'in hemen karşısına bazı füzeleri ve otobüsleri getirmeye başladı. Burada ciddi bir ateş gücüne ulaşmaya başladılar. Bu da şunu gösteriyor, Ruslar burada çok ciddi. Bu arada Amerika'nın ve Avrupa'nın temin ettiği mühimmatlar Ukrayna ordusunun ön saflarına ulaşmaya başlamış. Bu haber de bugün geldi. Ukrayna askeri aylar sonra ilk kez mühimmat sorununu aşmış gibi duruyor. Ancak öylesine kıymetli mevzileri ve o kadar çok silah arkadaşlarını kaybettiler ki bu yeni gelen silahlar onların belini doğrultabilecek mi bunu bilemiyoruz. Kaybettikleri yerleri geri almaları lazım, ümitlerini yeniden toparlamaları lazım, asker açığını kapatmaları lazım. Yani her şey silahta değil biliyorsunuz. Batı'ya baktığımızda bu anlattıklarımı ziyadesiyle biliyorlar. Tabii ki bizlerden çok daha iyi biliyorlar. Batı'da son haftalarda alarm zilleri çalıyor. Batı dünyası panik halinde. Ukrayna'nın düşmesinden korkuyorlar. Bazı batılı liderler açıktan veya kapalı kapılar ardında Ruslarla barışmaktan bahsediyorlar. Verelim Kırım'ı, Doğu Ukrayna'yı verelim. Bu iş kapansın diyorlar. Ruslarla anlaşalım, pazarlık yapalım diye açıktan veya gizlice söyleyenler var. Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gibi mesela. Diğer bir grup ise bu öneriye karşı çıkıyor. Onlar diyorlar ki bakın biz bunu 2. Dünya Savaşı'nda yaptık. Olmadı. Adolf Hitler'i tatmin edemedik. Nazileri tatmin edemedik. Eğer biz Ukrayna'nın bu topraklarını verirsek bir anlamda sarı öküzü vermiş oluruz. Rusya'nın iştahını daha da artırırız. Moskova daha fazlasını ister. Bunu yapmayalım diyorlar. Bu iki grup tartışırken Ruslar Ukrayna'da ani bir zafer kazanır mı? İşte püf noktası burada. Eğer Ruslar bir anda beklemediğimiz bir şekilde Ukrayna'nın çok büyük bir kısmını işgal ederse, Ukrayna'nın tamamını işgal ederse, bir anda Dnyeper nehrini geçer Kiev'de Rus bayrağı sallandırırsa, işte asıl korku burada. Neden asıl korku burada? İşte o zaman Ruslar herhangi bir anlaşma da yapmamışlar, sözleşme yapmamışlar, bir müzakereye girmemişler, Ukrayna'yı yutmuşlar. Ukrayna'yı yutmuş böyle karnında kocaman. Bu haliyle Rusya Polonya sınırından bakıldığında nasıl görünür? Veya Finlandiya karşısında Ukrayna'yı yutmuş bir Rusya gördüğünde nasıl düşünür? Nasıl bir duyguya kapılır? İşte Batı'nın asıl korktuğu bu. Bu senaryolar bir kabus gibi her gece Batı'da bazı liderlerin rüyalarına, uykularına giriyor. Macron benim anladığım kadarıyla bir kırmızı çizgi zihninde oluşturmuş durumda. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'dan bahsediyorum. Ona göre eğer Rus askerleri Dnyeper nehrine doğru yönelirse, ilerlerse, yani bunun sınırı nedir bilemem ama bir hayli yaklaşırsa ve Odessa'yı alırsa Fransa gibi, Almanya, İngiltere gibi ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi gerekir. Macron bunu biliyorsunuz Şubat ayından, Mart ayından beri dillendiriyor. Bunu niye dillendiriyor? Çünkü Ukrayna'nın askeri kalmadı. Toparlanması için bu silahlar yetecek mi?
Bu Washington'ı da kaygılandırıyor. Yani çok sayıda silah göndermeye başladılar. İngilizler kendi silahlarıyla Rus topraklarının vurulmasına da razı geldiler ama işte Amerikalılar henüz tam böyle o çizgiyi aşamadılar. Fakat aşsalar ne olur? Yani İngiliz füzeleriyle, Amerikan füzeleriyle Rusya toprakları vurulmaya başlanırsa sorun çözülür mü? Yoksa Ruslar daha da kızar, Ukrayna meselesini daha başka bir boyuta taşır mı? Batı'daki korku şu, kara birlikleri göndermek istemiyorlar. Bundan kaçınıyorlar. Kendi askerleriyle Ukrayna'da savaşmak hem doğrudan bir savaş anlamına gelebilir, gelmeyebilir de ama gelebilir. Doğrudan Ruslarla savaşmaya çok yaklaşırsınız. İkincisi kendi askerlerini kaybetmek istemiyorlar. Düşünsenize yani bugün ne işte pazartesi o gün akşamı İngiltere'ye 3 tane İngiliz askerinin cesedi gitti tabutlar içinde. Veya bir başka gün 20 tane Amerikan askerinin tabut içinde cesetleri gitti. Bu toplumlar bunları kaldırmakta zorlanıyorlar. Bu noktaya gelmek istemiyorlar. Ancak görünen o ki o noktaya doğru hızla ilerleniyor. Ya Ukrayna'yı gözden çıkaracaklar ya da Ukrayna'nın asker açığını kapayacak bir yöntem geliştirecekler. En son Amerika Genelkurmay Başkanı Brüksel'e giderken bir açıklama yapmıştı. Herhalde dedi Ukrayna'ya asker yollamak zorunda kalacağız. Oraya doğru gidiyoruz dedi Amerika Genelkurmay Başkanı. Batı'nın bir başka korkusu daha var. O korkusu da şu: Rusya'nın Ukrayna'da gücünün tamamını kullanmadığını düşünenler var. Bunu dile getirmiyorlar. İkincisi, Rusya'nın yaptığı hazırlıkların sadece Ukrayna için olmadığını düşünenler var. Bunu zaman zaman dile getiriyorlar. Ben de bu kanaatimi ifade etmiştim. Acizane zamanında Rusya'nın Ukrayna'da tüm gücüyle savaşmadığı yönünde bende şüpheler oluştuğunu söylemiştim. Gücünün bir kısmını saklıyor. Başka bir savaşa, başka bir şeylere saklıyor gibi geliyor demiştim. Putin'in en son kabine değişikliği de geleceğe dönük bu açıdan işaretler veriyor. Önemli işaretler veriyor. Putin Savunma Bakanlığı değiştirdi. Sergey Shoigu'yu ekonomist bir bakan olan Andrei Belonsov ile değiştirdi. Bu bir cezalandırma değildi. Yani Shoigu'nun cezalandırmasından ziyade Putin'in aklındaki büyük planların bir parçası gibi görünüyor. Böyle değerlendirildi. Ya ben de öyle hissediyorum ama Rusya uzmanları, Ukrayna uzmanları bunu hep böyle değerlendirdiler. Putin'in aklında daha büyük planlar var. Rusya ordusundaki yolsuzlukları azaltmak istiyor Putin bir. İkincisi üretim kapasitesini artırmak istiyor. Rusya bu yıl savunmaya milli gelirinin neredeyse %10'unu harcayacak. %9'dan fazla. Bu inanılmaz bir rakam, muazzam bir rakam. Avrupa'da pek çok devlet savunmaya milli gelirinin %2'sini bile harcamıyor. %2'nin altında %1, %1,5 harcayan çok ülke var. Tüm bu veriler, yani Rusya'nın %10'a yakın harcaması, Savunma Bakanlığı değiştirmesi ve onun arkasındaki işaret ettiği gerçekler Batı'yı daha da çok korkutuyor. Batı dünyası diyor ki Putin Ukrayna'yı aşan hayallere, hedeflere sahip. Ukrayna savaşını bitirecek, ondan sonra daha büyük bir savaşa girişecek diyorlar Batılılar. Evet, bugünlük bu kadar. Ukrayna Savaşı'nı böyle derli toplu analiz etmeye çalıştık. Bugüne kadarki gelişmeleri özetledik. Gelecekte neler olabileceği konusunda fikrimizi sizlerle paylaştık. Savaşla ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.